Değerli dostlarım, merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Magazin dünyasında yaşanan ilginçlikleri konuşalım istedim. Son gelişmeleri konuşalım istedim. Ve bugünkü ikinci canlı yayınım bu benim. Birinci canlı yayınımı saat 14-14.30 gibi yapmıştım. Ee, Bu Güllü olayıyla ilgili gelişmelerle, kızının, oğlunun gözaltına alınması ile ilgili gelişmelerle bir canlı yayın yapmıştım. Teşekkür ederim. Çok ilgi gösterdiniz. Eksik olmayın. O canlı yayında bayağı bir dolu dolu geçti. Onunla ilgili video da e, canlı yayın sekmesinin altında burada YouTube'da izlemek isterseniz bulabilirsiniz. Yayına katılmadıysanız, sonradan izlemek isterseniz o canlı yayın videosu da burada. Tarçın, video çekiyorum Tarçın. Canlı yayın yapıyorum ama ayıp oluyor Tarçın. Ayıp oluyor Tarçın. Evet. Arkadaşların canlı yayınıma katılmasını bekliyorum. Acaba YouTube duyurmadı mı canlı yayına başladığımızı? Canlı yayına başladığımızı biraz geç duyurdu herhalde YouTube. Dolayısıyla gelmenizi, katılmanızı bekliyorum. Ben biraz geç başladım yayına, kusura bakmayın. Evet, saat 6:27, 18:27 oldu. Türkiye saati 18:27. Ben biraz geç açmak zorunda kaldım çünkü hazırlıkları tamamlayamamıştım. Bu Güllü'nün kızının ve onun arkadaşının dün gece gözaltına alınması sabaha kadar sürdü. Polisin bu konuyla ilgili çalışması, araştırması ve dolayısıyla ben de sabah saatlerine kadar uykusuz kaldım arkadaşlar. O konudaki gelişmeleri takip ettim ve sosyal medyama, Instagram hesabıma sürekli olarak paylaşımlar, haberler yaptım. E, Bugün zaten medyanın başlıca konularından, ilgilendiği konulardan biri bu Güllü'nün ölümüyle ilgili savcılığın gösterdiği bu refleks, gözaltı olayları bugün gündemde, Türkiye gündeminde birinci maddede. İyi günler Yegane, hoş geldin. Yegane Oasimova, merhaba, hoş geldin. Banu nasılsın, iyi misin? Banu iyiyim, ben biraz yorgunum canım. Uykusuzum, gece biraz fazla çalıştım. Ay Yıldız merhaba. Nelly Manzano, hola. Hola Nelly Manzano, desde Arjantin. Yegane, evet, teşekkür ediyorum, iyiyim. E, Nelida da geldi. Nelida da geldi. Diğer özel abonelerim henüz gelmediler. Moderatörlerim de yok burada. Moderatörler de görünmüyor. Ümran Keleş ve Caner burada değiller. Gelirler herhalde dostlar. Peki şimdi bu Güllü konusundan başlamışken onunla devam edelim. Dün akşam evet yurt dışına kaçacakları kesinleşince polis operasyon yaptı savcının talimatıyla ve onları İstanbul Büyükçekmece ilçesinde gözaltına aldı. Ellerinde valizlerle apartmandan e, çıkmak üzereyken gözaltına alındılar. E, ve polisler, sivil polisler eşliğinde Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiler. Yalova'da devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiler. Çünkü gözaltı işlemi öncesi bu şart, yasa gereği sağlıklı oldukları, vücutlarındaki herhangi bir araz varsa onlar tespit ediliyor ve gözaltı süresi içinde içeride herhangi bir kötü muameleye tabi tutulmadıklarını ispat etmek için bunun anlamı, yapılmasının anlamı bu arkadaşlar. E, Daha sonra da Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde her biri ayrı bir odaya kondu. Kimler bu gözaltına alınanlar? Bu iki kişinin dışında Büyükçekmece'de kaldıkları evdeki
Arkadaşı, Tuğya'nın arkadaşı olan bir bayan, o da gözaltına alındı. Evin sahibi olan kişi de gözaltına alındı ayrıca. Onları Yalova'dan Çınarca'ya götüren şoför de gözaltına alındı. Araç kullanan kişi. Babası Tuğya'nın ilerleyen saatlerde Tuğyan'la erkek kardeşinin babası da gözaltına alındı. Güllü'nün boşandığı kocası ve bu olayla ilgili 7 kişi daha gözaltına alınmıştı akşam saatlerinde. Polisin çalışmaları gün boyunca devam etti. Polis tasarlayarak cinayet işlemek suçundan gözaltına aldığını açıkladı savcılık. Tuğyan'ı ve arkadaşını, polis ve savcılık bu olayın bir cinayet olduğuna inanıyor arkadaşlar. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz hanımefendi de bir açıklama yaptı ve biz bu çalışmayı somut delilleri yakalayabilmek için titiz bir şekilde yürüttük. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseridir ortaya çıkan sonuç dedi. Ellerinde savcılık bu açıklamayla somut delil olduğunu duyurmuş oldu arkadaşlar. Kasten öldürme suçundan şarkıcı Güllü'nün kızı ve kızının en yakın arkadaşı polis tarafından nihayet olaydan yaklaşık 2 ay sonra, 2,5 ay sonra gözaltına alındılar arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu arada dostlar gelmeye devam ediyor. Ümran Keleş de geldi. Moderatör Ümran Keleş burada. Ümran nasılsın? O da geldi. Hafize burada. Ay Yıldız burada. Banu Kabaş burada. Evet, arkadaşlar gelmeye devam ediyorlar. Afra ile ilgili bir haberimiz var. Konuşacağız arkadaşlar. Biraz sonra Afra Saraçoğlu ile ilgili gelişmeyi konuşacağız. Ajda Pekkan'la ilgili gelişmeyi de konuşacağız. Teşekkür ederim İmran. Ben de iyiyim. Eksik olma. Şimdi Avayaman bir röportaj vermişti Anadolu Ajansı'na. Dün bahsetmiştim burada. O röportajda Avayaman dizideki partneri Burak Yörük'ten röportajda abi diye söz etmişti. Ve bu dikkatimi çekmişti. Niye abi diyor? Ulaş'a da abi diyor. Ulaş'a abi demesi normal. Ama Burak daha bir ona yaşına yakın. Gerçi Ulaş 38 yaşında bildiğim yok 39-40 yaşında değil mi Ulaş'ta? Ulaş da her neyse bana yardımcı oluyorlar sette. Ben oyunculukta çok yeniyim. Bana yardımcı oluyorlar. Burak abi de öyle, Ulaş abi de öyle diye anlatmıştı. Ve dizide birbirlerini beğenen, birbirlerine gönül veren iki genç. Gerçi Burak nişanlı ama gerçek hayatta acaba bir şey olabilir mi aralarında? Bundan sonra böyle bir şey, ilişki başlayabilir mi? Gerçi Burak gerçek hayatta da nişanlı ama diye de hep bunu böyle sorgularım ben konuşurken. Fakat dün demiştim ki ya Burak abi dedi bütün bu söylentilerin önünü kesti. Sevgili İpek Canbulat da ünlü astroloji uzmanı. Dünkü programda da birlikte yapmıştık programı. O da dedi ki abi ben ne Bilal abi dedi. Ben ne abi diyenler, enişte diyenler bilirim dedi. Abi derler, enişte derler sonra sevgililer olurlar dedi. Şimdi bugün bir arkadaş yazdı. Dünkü bu bizim programı izleyen bir arkadaş bu abi konusunu şöyle bize izah ediyor arkadaşlar. Burak Yörük
Ava Yaman'ın doğum gününü kutladığında burada ne demiş burada, pardon. Kutladığında ona hoş bir şey söylemişti. Ne demişti, pardon ya, burada tam onu yazmamış ama yavru mu demişti? Öyle bir şey demişti. Kuzu dedi galiba, değil mi? Burak Ava'nın doğum gününü kutladığında. Ava da cevaben partner yazmıştı. Yani partner olduklarının farkında. Ama o kadar düşünceli ki o röportajda direkt olarak ismiyle hitap etse, Burak'a ismiyle hitap etse, e, Burak dese toplumun önünde saygısızlık olarak algılanacağını düşünmüş olabilir Ava. Öyle, bence de öyle. Doğru, bu yorumu yapan arkadaş doğru yapmış. Doğru bir yorum, beğendim. Bence de öyle. Saygısızlık olarak algılanmasın diye. Hani Burak, Ulaş dememek için. Ulaş hadi abisi olabilir. Dizide de zaten babası olduğu ortaya çıkacak. E, Burak deyip geçmektense abi demeyi tercih etmiş ama bu ileride onların arasında bir şey olmayacağı anlamına da gelmez. Onun önünü kapatmak için söylemedi, o abi demek istiyor bu yorumu yapan arkadaş. Peki Taşacak Bu Denizi ne zaman izleyeceğiz? Cuma günü izleyeceğiz. Yarın değil, öbür gün izleyeceğiz, değil mi? Ay Yıldız, Gülşen defakto yüzüne affa almış. Bilal abi, gömlek çok yakışmış sana, diyor Banu Kabaş. Teşekkür ederim. Bilal abi, Burak nişanlısı çok da seviyor. Ya seviyor. Ümran Kireç, Bilal abi bir şey olmaz onların aralarında, diyor. Sevcan'a da aynı şeyi söylüyor. Burak nişanlısını çok seviyor. Seviyor. Nişanlısı da onu çok seviyor. Seviyor. Bakın, sevmiyor demiyorum. Seviyor. Seviyor. Bu kadar söyleyeceğim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Evet, şimdi bu yasaklı madde, uyuşturucu operasyonları oluyor ya, benim içimin yağları eriyor arkadaşlar. Çok memnun oluyorum. Çok memnun oluyorum. Çocuklarımız adına, gençlerimiz adına çok mutlu oluyorum. Yani Türkiye'de bu kadar çok yasaklı madde tüketilmesi, bu kadar çok yasaklı madde satılması, insanların, gençlerin, özellikle çocukların zehirlenmesi hiç hoş değil. Yani bizim çocukluğumuzda böyle şeyler bilmezdik, biz duymazdık yani. Bu kadar yaygın değildi ama son zamanlarda maalesef toplumu bu anlamda ele geçirme yarışına girdiler bu uyuşturucu baronları. İlkokullarda çocuklar tuvaletlerde uyuşturucu kullanıyorlar arkadaşlar. Bunlar hep konuşuluyor. Benim oğlum ortaokul tuvaletlerinde, bitirdiği ortaokulda tuvaletlerde çocukların maalesef bu pis zehirli maddeyi kullandığını söylemişti bana. Aman demiştim oğlum, o tuvaletlere girme sakın. Sakın. Sakın girme o tuvaletlere. Mecbur kalırsan git başka katta, başka yerde daha temiz olduğunu düşündüğün tuvaletlere gir. O çocukların kullandığı tuvaletleri kullanma. Yani o yasaklı maddeyle toplumu zehirliyorlar, ele geçiriyorlar. Allah korusun. Ama o kadar büyük bir acı ki evladı yasaklı maddeye tiryakisi olmuş bir annenin, babanın halini düşünebiliyor musunuz? Onun tedavisi çok zor. Çocuğun ondan kurtulması çok zor. O çocuğun tekrar eski kimliğine, eski haline, sağlığına geri dönmesi çok zor. Baş edebilmek o kadar zor ki o yasaklı maddeyle. Onun için bu toplumda yayılmadan bunu önlemek lazım. Ünlülere bulaşıyorlar, ünlülere satıyorlar, ünlüleri alıştırıyorlar ki ünlüler toplumun aynası olduğu için, itibarlı kişiler olduğu için onların kullandığını gören hayranları, onların hayranları, onları sevenler, onları takip edenler de ya bak işte falanca kullanıyor, kötü bir şey olsa kullanır mı? Ben de kullanayım diye düşünürler ve böyle böyle yayılıyor zaten. Dünyada da taktikleri bu uyuşturucu satanların, baronların taktiği bu. Şimdi geçtiğimiz gün 3 tane televizyon spikeri
bu uyuşturucu operasyonda gözaltına alınmışlardı ve ifadeleri alındı. Hande Sarıoğlu, televizyon sunucusu, spikeri, Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet ifadeleri alındı. Ondan sonra kan örnekleri, saç örnekleri, işte idrar örnekleri alındı ve sonra serbest bırakıldılar. Dün de Habertürk Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanmak, temin etmek, ondan sonra kullandırmak da var zannedersem. Yer gösterme, kullandırmak, e, buna iyi bakmak lazım. Tam emin değilim. E, Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alındı ve onunla birlikte e, yine Habertürk Televizyonu'nun dış haberler editörü Elif Kılınç da aynı suçtan dolayı gözaltına alındı ve 6 kişi daha Mehmet Akif Ersoy'la bağlantılı 6 kişi daha gözaltına alındı arkadaşlar ve onların şu anda polisteki dün akşam alındılar. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Bu arada Habertürk Televizyonu Show TV'ye bağlı biliyorsunuz. Show TV, Habertürk TV, e, Can Holding'in malıydı. Can Holding tarafından işletiliyordu. Can Holding kara para suçuyla Can Holding yöneticileri ve patronu hapse atılınca e, mahkeme kararıyla Habertürk Televizyonu'nda Show TV'ye TMSF kayyum olarak atanmıştı ve TMSF şu anda Habertürk'ün patronu konumunda. Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucudan gözaltına alınan Habertürk Televizyon Genel Yayın Müdürünü işten el çektirdiklerini açıkladılar. Yani adam işinden de oldu. Aklanırsa, eğer bir suçu yoksa, geri dönerse tekrar eski görevine verilir mi verilmez mi bilmiyorum ama onun için mesleki bir itibar kaybı olduğu bu olayın bir gerçek. Sadece onun için değil, diğer spikerler, televizyon spikerleri Hande Sarıoğlu, Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci, dış haberler editörü Habertürk'ün Elif Kılınç için de mesleki açıdan, kariyerleri açısından çok büyük bir kayıp oldu tabii bu. Bunları düşünmek lazım. Yani sen suç işleyecek şekilde bir işin içinde oluyorsan, kendi adının böyle bir suça karışmasına razı oluyorsan ve eğer böyle bir olayın içinde yer alıyorsan bunun senin hayatını olumsuz etkilememesi mümkün değil. Bir gün gelir, bir gün gelir yani polise de sıkıntıya girersin, ailenle de sıkıntıya girersin. Yarın bir gün yuva kuracak olsan sevgilinle, nişanlınla da sıkıntıya girersin. Senin hayatını karartacak bir şey bu. Dolayısıyla özellikle gazeteci gibi, özellikle televizyon spikeri gibi aydın olması gereken, bilgili, akıllı olması gereken, topluma haber sunan, bu işin zararını anlatan, yeri geliyor bu konudaki haberlerde bu olayları halka anlatırken bilgisini kullanıyor ve bu işi bir zararlı madde, bir zehir olarak anlatıyor halka. Böyle kişilerin gün gelip de yasaklı maddeyle, uyuşturucuyla anılması çok büyük bir yanlış arkadaşlar. Bakalım sonunda bu davayla ilgili gelişmeler nasıl olacak? Şarkıcı Mehmet Erdem babasını kaybetti. Babası Sücaettin Erdem, Sücaettin Bey rahmetli oldu. Mehmet Erdem sevilen bir sanatçı. Başsağlığı diliyorum kendisine. Babasına Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün öğlen namazının ardından e, toprağa verildi babası. Sanatçı arkadaşları bu acılı gününde Mehmet Erdem'i yalnız bırakmadılar. Başı sağ olsun. Allah sabır versin diyorum arkadaşlar. Evet. Mesajlarınıza bir bakayım. Caner, evet Caner gelmemiş. Caner yok. Yegane merhaba. Osman yasaklı maddeden kullanılan ceza alıyor dizilerde.
başrollerde oynuyor. Sorma kardeşim. Ahmet Allah rahmet eylesin diyor. Servin işi sağlam. Amin Servin. Leyla da burada. Leyla da burada. Evet dostlar. Yalı Çapkını'yla ilgili konuşacağımız bir konu var. Onu da konuşacağız. Peki özel üyelerimden kimse var mı? Caner de yok. Dilek Şenyurt'u da görmedim. Samiye Yüksel'i de görmedim. Nelida Manzano geldi. Arjantin'den Nelida geldi. Caner, sen şuradan şuraya gelemedin. Nelida Manzano geldi. Özel üyem. Ümran Keleş doğru. Rahmetli babam cami yaptırmıştı. Evet. Evet. İmran doğru söylüyorsun. İyi hatırladın. İstanbul Kumburgaz'da Büyükçekmece ilçesine bağlı Kamiloba diye de geçer. Kamiloba diye de geçer. E5 yolunun üzerinde babamın ismini taşıyan cami. Hidayet Özcan Camii. Evet. E, Nelida Manzano geldi. Delfina Dimasio Şili'den. Delfina da yok değil mi? Delfina Dimasio da yok. Özel abonelerim, özel üyelerim. Biraz ben yarım saat geç başladım arkadaşlar. İnsanların gelme ya da geldiler, beklediler, gittiler. Sebebi o olabilir. Hande Erçel ile Metin Akdülger'in İki Dünya Bir Dilek filmi. İzlemedim ama konusu çok enteresan. Konusunu şöyle bir yorumları okuyunca, Hande Erçel'in sayfasına girince, İki Dünya Bir Dilek filminin sayfasına girince anladım konusunu. Hande Erçel'e aferin, bravo, bu hikaye değişik bir hikaye, güzel bir hikaye. Ona ait olduğu için onu kutluyorum, bravo diyorum. Hikayesi ona ait olduğu için değişik bir hikaye. Ve Türkiye'de geçen hafta dijital platformların en çok izlenen filmi oldu. Hande Erçel sinema filmlerinde biraz daha iyi netice alıyor arkadaşlar. Tabii dijitalde yayınlanan sinema filmlerinde. Sinema filmlerinde çalışmanın stresi yok. Çok daha az. Rating kaygısı diye bir şey yok. Ve partnerinle, ekiple uyumun da iyi olursa çok rahat. Zaman kısıtlaması, zaman darlığı da yok. Elbette ki bir çekim için bir plan yapılıyor ve atıyorum 55 günde bitecek, atıyorum 66 günde bitecek diye bir plan yapılıyor ve o plana da her zaman uyulur. Ama diziler gibi böyle koştur koştur 7 güne bir bölüm sığdıracaksınız, 6 güne bir bölüm sığdıracaksınız diye bir zorunluluk olmadığı için, reyting kaygısı da olmadığı için çok daha stressiz, rahat çalışabiliyorsunuz. Hande Erçel'in bir rahatlığı oradan. Bir de sinema filmlerinde oyunculuğunuzu çok daha rahat sergileyebiliyorsunuz. Dizilerdeki gibi uzatarak, ağdalayarak sahneler çekilmiyor. Olması gerektiği gibi çekiliyor sahneler. Eee, Hande Erçel'in ben sinema filmlerinde özellikle dijitalde yayınlanan, zaten bütün hepsi dijitalde yayınlanıyor onu çektikleri. Sinema filmlerinde çok daha mutlu olduğunu, çok daha huzurlu, rahat çalıştığını tahmin ediyorum. Bu film izleyenler tarafından beğenilmiş. Yani Hande ile ilgili bir eleştiri görmedim. İzlemek istiyorum. Bu hikayeyi öğrenene kadar izleme fikrim yoktu ama hikayeyi öğrenince bazı sahnelerini de görünce parça parça ilginç buldum, hoşuma gitti. Türkiye'de geçen hafta dijital platformların en çok izlenen filmi oldu Hande Erçel'in bu filmi. Ancak global anlamda bir sıralama, bir istatistik yayınlanmadı. Yani nasıl Mert Ramazan Demir'in Netflix'te işte dünyada o ilk ona girdi, şu ülkede ikinci, bu ülkede üçüncü, şu ülkede birinci falan gibi böyle bir sıralamalar verdik ya devamlı Netflix'ten bize geldi, biz de yayınladık. Burada Hande Erçel'in yayınlandığı platform böyle bir çalışması gelmedi bize. Demek ki öyle bir listelere girmedi. İnşallah girer. İnşallah yurt dışında da karşılığını bulur. Ama Türkiye'de de geçen hafta dijital platformların en çok izlenen filmi olması bir başarı tabii. Evet.
Mert Ramazan Demir çok başarılı biri hem de çok yakışıklı. Kimi sordu Tahsin güzellik yarışmasına katıldı mı diye. Teşekkür ederim SQ, iyiyim. Afram. Tahsin Özdemir kimi sordun güzellik yarışmasına katıldı mı diye bana sor. Hayırlı akşamlar Ünal Gümüş. Gömleğimi beğendin değil mi? Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ah ah ah. Enes hediye bekliyor benden. Teşekkür ederim. Lydia bonjour. Tahsin benim de diyor. Ümran bilmiyorum, tabii ki katılmış. Ee, Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum gömleğimi. Gömleğimi beğendiğiniz için sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bana selam veren Siheyda. İyi akşamlar. Olur mu böyle, yarın yayın yapacak mısınız? Yapacağım inşallah. Allah sağlık verirse, bir mani olmazsa yapacağım. Onur'la daha konuşmadım. Onun da bir engeli olduğunu zannetmiyorum. Yarın Perşembe değil mi? Ee, Şu anda bir şey yok, yani bir problem yok Onur'la. Yapmayacağız gibi bir gelişme yok. Aramadı beni hiç olumsuz olarak. Yapacağız. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ın reklamını gördünüz mü arkadaşlar? Bir çikolata markasıyla reklam anlaşması yaptı ve televizyon reklamlarında oynuyor. Süperstarımız Ajda Pekkan. Değişik bir reklam olmuş. Tabii yapay zeka ile Ajda Pekkan'ı üçe bölmüşler. Yani üçe bölmüşler derken 3 ayda Ajda Pekkan izliyoruz. Bir 90'lı yıllardaki Ajda Pekkan'ı görüyoruz. Aynı çikolata. O çikolata o zaman da vardı demek bu. Yani bu marka o zaman da vardı. 2000'ler versiyonunu görüyoruz. Bir de günümüzdeki versiyonunu görüyoruz. Çikolata hep var. Yine o zaman da Ajda o çikolatayı yiyor. 90'larda da, 2000'lerin başında da, 2000'lerde de ve günümüzde de Ajda. Yıllar ne çabuk geçiyor ya. 2000'li yılların ilk çeyreğini doldurduk arkadaşlar. Şaka maka ya. Hayat böyle bir şey. 2000'li yılların ilk çeyreğini doldurduk. 2025'i aşıyoruz. 2026'ya giriyoruz. Ben görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum ama sizler görürsünüz inşallah. 2000'li yılların ilk yarısını doldurduk derseniz, 2049 yılında 2050'ye birkaç gün kala ve derseniz ki ne çabuk geçti ya. Bilal Özcan konuşmuştu yayında 2025'i bitirirken, ilk çeyreğini bitiriyoruz 2000'li yılların diye. Şimdi ilk yarısını bitiriyoruz. 25 sene daha geçmiş. Ne çabuk geçmiş. Ne çabuk geldik 2049'a, 2050'ye giriyoruz. Hayat o kadar değişik, o kadar hızlı ki arkadaşlar. Geçmişinize baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman bir saniye gibi geçtiğini hissediyorsunuz. Koskoca yılların, koskoca yılların. Rahmetli babama demiştim ki, 80 yaşındaydı. Baba demiştim, ne güzel yaşadın değil mi? Ne çok dolu dolu yaşadın değil mi? Uzun uzun yaşadın baba değil mi? Böyle söylüyor musun yani, ne güzel yaşadım, uzun yaşadım. Ne uzun yaşadım oğlum dedi ya. Ne diyorsun oğlum dedi ya. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti dedi ya. Ne çabuk geldim buraya oğlum dedi ya. Ne çabuk geldim bugüne. Geçti rüzgar gibi hızla geçti oğlum dedi. Ne dolu yaşadım. Babam çok haklıymış. Hakikaten öyle arkadaşlar. Çok çabuk geçiyor yıllar. Şimdi 79 yaşındaki Ajda Pekkan nasıl tercih ediliyor, nasıl seviliyor, nasıl arzu ediliyor değil mi Ajda Pekkan? 79 yaşında ve hala bu milyon dolarlık büyük dev firmalar reklamlarında onu oynatmak istiyorlar. Çünkü halkın idolü olduğunu biliyorlar. Sadece sıradan bir şarkıcı değil Ajda Pekkan. Sadece bir şarkıcı değil, bir şarkı söyleyen bir sahne sanatçısı değil Ajda Pekkan. Ajda Pekkan koskoca bir kültür, bir ansiklopedi, bir yaşam şekli Ajda Pekkan. Ajda Pekkan aynı zamanda medeniyetin temsili, Türk kadınının da temsili Ajda Pekkan her şeyiyle. Ajda Pekkan çok farklı bir insan. Hayatımızda olduğu için çok şükretmeliyiz ve o hayattayken Ajda Pekkan'ı dolu dolu yaşamalıyız arkadaşlar. Ona olan sevgimizi, ilgimizi, merakımızı,
Onunla aynı havayı soluduğumuz için ne kadar memnun olduğumuzu, mutlu olduğumuzu ona söylemeliyiz, hissettirmeliyiz, mesajlar atmalıyız. Ciddi söylüyorum bakın. Sonra kaybettikten sonra ne kadar çok o zaman değerini anlıyoruz kaybettikten sonra insanların. Vay diyoruz be neymiş kadın be diyoruz. Ben biliyordum mesela dün sosyal medyada gezerken Ajda Pekkan'ın 1972 yılında Japonya'da çıkardığı bir plak geldi önüme sosyal medyada. O plağın haberi geldi. Hani vardır ya nostalji sayfaları Instagram'da. Onlardan biri önüme getirdi. Allah razı olsun. Hemen hatırladım şarkıyı. Burada da çok Türkiye'de de çok dinlenen Türkçesi çok sevilen bir şarkı. Fransızca orijinali. Rahmetli Erkan Özarman o zaman Ajda Pekkan'la yeni tanıştığı yıllar. Erkan Özarman'ın desteğiyle önce Fransa'da Ajda Pekkan orada kendini sevdirdi. Müzik ortamına, müzik sanayine Fransa'nın girdi. Sonra işte oradan da böyle Japonya'ya bir hamle yaptılar. Japonya'da da bir plak çıkardılar o zaman ve çok beğenildi. Japonca söyledik. Ajda Pekkan'daki hırsa, arzuya, isteğe bakar mısınız? Normalde Japonca konuşamaz. Ama öyle güzel ezberlemiş ki o Japonca sözleri şarkıdaki. Japonlar hayran oldu kendisine. Sanki Japoncayı anızdan doğmuş konuşuyor gibi rahat bir şekilde o şarkıyı söylüyor. Dün vardı benim sayfamda. Yine görebilirsiniz ya. Yine bulabilirsiniz Instagram'da. Müthiş bir kadın Ajda Pekkan. Daha bunun gibi öyle çok hikayeleri var ki. Evet. Şimdi Ajda Pekkan bu reklamdan arkadaşlar 1 milyon dolar para aldı biliyor musunuz? 40 milyon lira. Anlaşmayı yaptığı zaman 40 milyon liraydı. Şimdi 42 galiba dolar değil mi? 42, 45 işte öyle bir şey. Ee, 1 milyon dolar para aldı. Bakar mısınız 79 yaşındaki kadının e, değerine? Müthiş bir şey bu. Helal olsun. Helal olsun. Ajda şimdi bu reklam veren bu reklamı niye veriyor? Reklamı tanıtan ünlü sayesinde benim ürünlerimin satışı artsın, bilinirliği artsın, toplum tarafından daha çok tanınsın, sevilsin, tüketilsin. Ben de daha çok para kazanayım. Fabrikamı büyüteyim mesela. Onun sayesinde ek makineler koyayım, üretim kapasitemi arttırayım. O kadar büyük talep olsun ki. Bunu kim başardı? Kim bilecek? Bunu yakın zaman içinde hangi oyuncu başardı? Tanıttığı ürünün, reklamında oynadığı ürünün fabrikası büyütüldü. O kadar çok başarılı oldu ki reklamları, tanıtımları, bu oyuncunun oynadığı reklam filmi, onun tanıttığı ürün neydi bilin bakayım. Bir erkek oyuncu bu. Tanıttığı ürün neydi? Ümran Keleş Mert dedi. Ee, peki ürün neydi? Bravo. Bravo Ümran. Bravo Ümran Keleş. Dimes. Mert ve Dimes. Mert Oyaz ilk tanıttığı sene arkadaşlar kış aylarında mukavele imzaladı. İşte Mayıs'ta falan başladı kampanya. Dimes öyle büyük ilgi çekti ki bakkallarda, marketlerde bulunamaz oldu artık. Herkese sadece 1 kilo, bir şişe veriyordu marketler o içecekten. İkinciyi alamıyordunuz. Herkes alsın diye. Çünkü bitiyordu, hemen bitiyordu kısa zamanda. Ondan sonra onun işte küçüğünü yaptılar, daha büyüğünü yaptılar. Türlü türlü o ürünlerden çıkardılarken her isteyene verebilelim diye. Sonra fabrikayı büyüttü adam ya. Ek makineler satın aldı, yurt dışından getirtti. Dimesi fabrikayı büyüttü. Yani Mert Ramazan Demir öyle bir ivme kazandırdı ki, öyle bir satış ivmesi kazandırdı ki patlattı satışları. Hakikaten. Yani şimdi Ajda Pekkan'dan da beklenen bu. Bütün reklamlarda oynayan ünlülerden beklenen bu. Ve Mert o yüzden çok değerli. Reklamlarda çok iyi ücret oluyor. En yüksek ücret alan erkek oyuncu Mert Ramazan Demir. Evet arkadaşlar, peki. Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz. Sevgili Ajda Pekkan'ı. O her ne kadar son zamanlarda beni takipten çıktıysa da olsun. Olsun, onun canı sağ olsun.
Onu her zaman seviyoruz. 5 kere de ödül aldı Dimes diyor Zeynep. 5 kere de ödül aldı Dimes. Mert Ramazan Demir sayesinde elbette. Mert Ramazan Demir adam gibi adam dedi Osman Ulusan. SQ Bilal abi sen çok yaşa, uzun ömürler inşallah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Eksik olma SQ. Ayşe Afra Mert diyor. Ümran Keleş Osman abi diyor. Teşekkür ederim İmran. İyi akşamlar. Size selam verdi. Teşekkür ederim Feride, Dilek, Vildan. Evet arkadaşlar. Mert Ramazan Demir adam gibi adam. Hazal Kaya. Hazal Kaya. Hazal Kaya. Hazal Kaya konuşalım. Hazal Kaya diyor ki Aşk-ı Memnu dizisinde oynayabilmek için o zaman minicik bir kızdı o. 18-19 yaşında. 18 yaşında. Kaç yaşındaydı Şebnem Hazal Kaya Aşk-ı Memnu dizisinde? 18. 18 yaşındaydı. Değil mi? Minicik bir kızdı. Evet. Nihal Ziyagil'i oynayabilmek için Aşk-ı Memnu dizisi 2008 yılında yurt dışından bizi izleyenler de bilirler. 2008-2010 yılları arasında yayınlandı. Türk televizyon tarihinin en güzel dizilerinden biriydi. Kanal D'de yayınlandı. Romantik drama. Ünlü bir roman Aşk-ı Memnu. Oradan filme, diziye uyarlanmışı. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat'le birlikte e, Selçuk Yöntem de vardı. Nebahat Çehre de vardı. Ve Nihal Ziyagil çok yeni bir oyuncuydu. Dizide oynayabilmek için tam 7 kez audition çekimine katıldım diyor. Yani deneme çekimine katıldım. Tam 7 kez. Ben 2 kere, 3 kere audition'ı duydum da, deneme çekimini duydum da bir oyuncu için yapılan 7'sini duymadım. Duymadım. Demek ki kararsız kalmış yapım, yönetim. Oynatalım mı, oynatmayalım mı diye. Adnan Ziyagil'in kızıydı. Nihal Ziyagil karakteri değil mi? Bihter'in üvey kızıydı. Bihter, Beren Saat'in oynadığı Bihter'di. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ da Behlül'ü oynuyordu. Behlül'ün de kuzeniydi. Öyle değil mi? Dizide Hazal Kaya'nın oynadığı Nihal Ziyagil. Ve sonunda 7 kez deneme çekimine katılıyor. Sonunda kabul ediliyor diziye. Benim için bir dönüm noktasıydı diyor. Elbette senin için bir dönüm noktasıydı Hazal Kaya. Herkes senin gibi şanslı değil. Herkes senin gibi şanslı olamaz. Çok iyi oynadın. Evet, çok iyi oynadın ama yani o diziye seçilmek de senin için çok büyük bir kısmetti. Seçilebilmen. Çok büyük bir kısmetti. O diziyle Türk halkının akıllına yerleştin yeni bir oyuncu olarak. Hadi Kıvancı biliyordu herkes. Kıvancın daha önce başarılı olmuş 3 tane, 4 tane dizisi vardı. E, Beren Saat başarılı olmuştu, daha evvel biliniyordu. Zaten Selçuk Yöntemi tartışılmaz, Nebahat Çehre tartışılmaz. Ama sen de işini hakkıyla yaptın ve ondan sonra da yürüdün gittin, yani çok başarılı oldun Hazal Kaya. Yurt dışından bizi izleyen arkadaşlar, yurt dışındaki dizilerde, yani yurt dışı dediğim Türkiye'nin dışındaki sizin ülkenizdeki dizilerde bir oyuncuyla ilgili olarak böyle 7 kez audition duydunuz mu hiç? Deneme çekimi yapıldığını. Yani ben yönetmen olsam ikincide karar veririm ya, birincide veremediysem. İkincide karar veririm ya. 7 kez. Ne yapıyorsunuz ya? Çok abartı ya. Ama sonunda seçilmiş olması çok güzel. Can Türk, abi teşkilat 161 bölüm bu hafta 7 sezon diyor. Abi teşkilat 181 bölüm bu hafta 7 sezon. Evet. Bence %100 olacak. TRT 1'de ABD birinci oluyor. Yiğitler İstihbarat Hissi.
Nuray Aynen, Hazal Kaya Feriha. Tabii Hazal Kaya Feriha'da da çok başarılıydı. Sonradan tabii hep başarılı güzel işler yaptı. O diziden sonra aile içi ilişkiler başladı diyor. Ay Yıldız be. Aman be Ay Yıldız be. Diziye bağladın o işi ya. Diziye bağladın aile içi ilişkileri. Ay Yıldız. Şöyle bir bakayım ya. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakikanızı rica ediyorum. Şuraya bir bakayım. Son dakika. Son dakika gelişmesi. Evet. Evet. Bir de şuraya bakıyorum. Bir de buraya bakıyorum. Enteresan bir şey var mı diye. Yok. Yok. Hayır. Peki arkadaşlar. Evet, Emre Altun Yalıçapkını hakkında konuşmuş. Gördünüz mü Emre Altun Yalıçapkını hakkında konuşmasını? Set günlerini özlediğini söylemiş. Set günlerinde Yalıçapkını setlerinde çok güzel anılarımız oldu. Eğlenceli, kahkahanın eksik olmadığı bir ortamdı diyor. Biz de dışarıdan görüyorduk zaten, hissediyorduk. Bize de geçiyordu setteki günlerinizin harika olduğu. Hele ki o ilk birinci sezon muhteşemdiniz. 30 yıllık kariyerimde böyle bir set uyumu nadir gördüm diyor Emre Altuğ. Emre Altuğ sen zaten insan olarak çok uyumlu bir kişisin. Kimseyle bir sorunun olmaz. Kendine has, beyefendi bir insansın. Seninle çalışmak da herkes için son derece iyi, güzel bir fırsat olmalı. İyi bir arkadaşlık yaparsın sen herkese sette. Emre Altuğ benim bildiğim kadarıyla uyumludur. Evet, doğru söylüyorsun Ay Yıldız. Melahat da diyor ki çok doğru söylemiş diyor. Ay Yıldız peki doğru söylüyorsun ne diyeyim? Ay Yıldız'a doğru söylüyorsun demem. Diyor ki işte bu diziden sonra aile içi ilişkiler başladı diyor. O Aşk-ı Memnu'dan sonra yayıldı diyor. Birbirinin arkasından demediğini bırakmayan reytinglerine vay dedim dizileri gördük sonra neler olduğunu. Ya neler oldu Ümran Keleş ya Kızılcık Şerbeti'nde. Değil mi? Neler yaptılar ya dizide aynı settesiniz be. Demek ki birbirlerini hiç sevmemişler ya. Hiç sevmemişler. Oyuncuların çoğu ya. Değil mi? Aralarında polemik olmayan yok ya. Kavgalı olmayan yok ya. Neler duyuyoruz ya. Bir gün diyor ki birisi işte kanepenin üzerine çişini yaptı. Birisi bilmem ne diyor. Birisi diyor gözü ondaydı, yok gözü şundaydı filan. Neler ya birbirlerinin arkasından neler sallıyorlar arkadaşlar. Bu nasıl bir dizi ya? Bu nasıl bir arkadaşlık? Set ortamı, set arkadaşlığı. O dizi nasıl dördüncü sezona girdi? 4 sezondur ayakta. Ama bu sene düşüyor reytingler. İlbey diyor ki keşke Afram düğün yapsa hepsi gelse ve Nuray biz de onları özledik diyor. Ay Yıldız ego diyor. Ego abi ego diyor. Oyuncularda ego çok olur. Ünlülerde ego çok olur evet. Gerçek anlamda seviyorlardı, saygılılardı birbirlerine diyor İmran. Osman Aşk-ı Memnu 1920 yılında yazılmış Halis Ziya Uşaklıgil'in. Evet Osman. Evet Osman. Haklısın. Evet beğen yapmayan arkadaşlar beğen yaparlarsa memnun olurum. Abone olmadan izleyen dostlar da abone olurlarsa sevinirim. Dikkat ediyorum ben magazin dışında videolar çektiğim zaman, canlı yayın yaptığım zaman ki yapıyorum arada sırada. Bugün de yaptım, dün de yaptım. E, Abone sayısı hemen artıyor oralarda. O yayınlarda insanlar daha çok abone olmayı tercih ediyorlar. Magazinde son zamanlarda abone olan insan sayısında azalma var. Magazin hayatın renkli yönü, magazin hayatın gerçeklerinden birisi. İnsanlar dedikodu dinlemeyi seviyorlar. Sevdikleri ünlülerle ilgili haber almayı seviyorlar. E, Ben geldim diyor. Kim geldi? Romalı Perihan geldi. Romalı Perihan hoş geldin. 4465. Nerelerdeydin sen?
Sen, sen, sen 4465 Romalı Perihan. Gerçek ismini söyler misin lütfen? Gerçek ismin. Ama istersen söyleme ya. Rahatsız etmeyeyim seni. Pardon. Söyleme. Geri aldım. Geri aldım. Ben değil, daha çok Onur Akay merak etti. Evet. Selam, her zaman gibi efendim ve o kadar saygılısınız Bilal Bey. Birsen Ulu, çok teşekkür ediyorum Birsen. Kırcal 9371. Ümran, magazinde bir bıkkınlık var Bilal abi. Magazinde bir bıkkınlık. e, Ya magazin Türkiye'de eskisi gibi medyada yer bulmuyor. Medyada da yer bulmuyor. Magazin programı yapan, magazin haberleri anlatan yayınlar o kadar azaldı ki Yalı Çapkını'nda misafir kabul etmiyordum kendime. İnanamıyorum. O kadar seviyordum. Kim demiş bunu? Sevcan Ersoy demiş. Hmm. Banu Kavaş, Bilal abi diyor. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Banu Kavaş. Peki, Afra Saraçoğlu ile ilgili bir haber gözüme çarptı ve çok mutlu oldum. Demin söyledim ya, bir oyuncu bir ünlü reklam filminde oynadığı zaman tam anlamıyla o markaya değer katmalı. Tam anlamıyla aldığı paranın karşılığını dolu dolu verebilmeli. Tam anlamıyla o markanın sahibinden, patronundan, çalışanlarından gördüğü saygıyı, gördüğü yakınlığı karşısında elinden gelen her şeyi yapabilmeli. O markayı yüceltebilmek, yükseltebilmek için. E, Ve bunu yapanlardan biri de Afra Saraçoğlu. Bunu başarabilenlerden biri de Afra Saraçoğlu. Daha çok genç bir oyuncu arkadaşımız. Daha mesleğin başında sayılır. Şunun şurasında çok büyük şöhreti, çok büyük alkışı, yurt dışında milyonlar tarafından sevilmeyi henüz 3 yıldır başardı. Öncesinde yine seviliyordu, tanınıyordu. Ama yükselen, yıldızı yükselen derecesi, rütbesi öyleydi. Yalı Çapkını'ndaki büyük başarısından sonra, partneriyle beraber sağladığı büyük başarıdan sonra yıldız statüsüne geçti. Her ne kadar antiler bunu kabul etmeseler de Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusu olduğunu ben söylüyorum. En iyi kadın oyuncusu ve kendisine sunulan, kendisine giymesi istenen, giymesi beklenen bütün karakterleri de en güzel şekilde yakıştırıyor. Ruhuna, fiziğine ve yüzüne en güzel şekilde anlatıyor onları. En iyi hikaye anlatıcısı oluyor o karakterler için kamera karşısına geçtiğinde. Ve bunu büyük bir şevkle, sevgiyle, istekle, arzuyla yapıyor. Kamera stop dediği zaman, kamera kapandığı zaman afra tafra yapmıyor. İsmi Afra da afra tafra yapmıyor. Kapris yapmıyor. Hemen egolu bir insan haline, kendisini farklı gören bir insan haline dönüvermiyor setin içinde. Yine mütevazi bir kadın oyuncu olarak sette devam ediyor. Bu da çok değerli, çok önemli. Büyürken küçülebilmek, merdivenleri çıkarken karşılaştığın insanlara hak ettikleri saygıyı gösterebilmek. Bu çok önemli. İnanın bana, en önemli şey budur hayatta, biliyor musunuz? Hangi işi yapıyorsanız yapın. Çünkü o merdivenlerden ineceğin gün de gelecek. İnerken de o insanlar yine karşına çıkacaklar. Onlara gösterdiğin saygıyı onlardan görebilmek için zamanında onlara iyi davranmış olman gerekiyor. Evet. Şimdi de facto bir açıklama yaptı. Afra Saraçoğlu'nun reklamlarında son 3 yıldır oynadığı firma. 3 mü 2 mi? 2023'te başladı değil mi arkadaşlar? 3. sezon. Her sene yenilediler Afra ile sözleşmelerini. Dedi ki de facto bu açıklamasında bu yıl 16.sı düzenlenen alışveriş merkezlerinde en beğenilen ve tercih edilen parakende markaları araştırmasında araştırma 16. yıl düzenleniyor. 16. düzenleniyor. Alışveriş merkezlerinde en beğenilen ve en tercih edilen parakende markaları araştırması. Reklam yüzümüz Afra Saraçoğlu ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğimiz sayesinde 21 kategori arasından en beğenilen kadın marka yüzü ödülünü almanın gururunu yaşıyoruz.
Harika bir şey ya. Bir marka daha başka ne ister ya? Bir marka daha başka ne ister? Hem Defacto'nun satışları müthiş arttı arkadaşlar. Afra ile çalışmaya başladıklarından beri müthiş arttı ya. Müthiş arttı. Tam istedikleri seviyeye geldiler ve üzerine de çıktılar her anlamda. Hem üretim anlamında hem reklam, tanıtım, marka bilinirliği anlamında. Hem de orta segment bir marka olmalarına rağmen kaliteli bir ürün Defacto. Defacto kaliteli bir marka kimliğine büründü Afra Saraçoğlu'yla çalışmaya başladıktan sonra. Çünkü Afra Saraçoğlu kaliteli bir kadın. Çünkü Afra Saraçoğlu Paris. Çünkü Afra Saraçoğlu Londra. Çünkü Afra Saraçoğlu İsviçre. Çünkü Afra Saraçoğlu demek New York demek. Kalite demek. Kadın kendini nasıl geliştiriyor arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Yani dolayısıyla onunla işbirliği yapan firmalara da çok büyük bir katkı sunuyor. Ve dolayısıyla aldığı parayı da milyonlara da hak ediyor. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Allah sağlık versin. En önemli şey hepimize, sevdiğimiz yıldızlara da, Afra'ya da, Mert'e de en önemli şey sağlık. Onlar başarırlar, yaparlar, devam ederler işlerine. Dedim ve bitiriyorum. Müsaade edin. Dün akşam 2,5 saat uykuylaydım. Sabah 6'ya kadar bu Güllü'yle ilgili gelişmeleri takip ettim. Bir sürü story paylaştım. Bir sürü büyük bir zevkle yatağın içinde büyük bir zevkle. Sonra baktım saat 6 artık uyuyayım dedim. Uyudum ve Tarçın beni 8'de kaldırdı. 8'de kaldırdı. Hadi baba diye. Ondan sonra da zaten bir daha uyuyamadım ve şimdi biraz sonra da uyumayı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim yayınımı izlediğiniz için. İyi ki buradasınız. Sevgiler sunuyorum hepinize. Görüşmek üzere.